Selamlar, ben Zafer Akçay. İlk olarak Ömer'in motosikletine konuk oluyoruz. Çok yeni bir video. Bu hafta yağan kardan sonra çekilmiş. Uçmakdere yolunda Ömer, kızı arkasında ve seyahat ediyorlar. Mecburi bir seyahat mi yoksa zorunlu mu bilmiyorum ama bu havada Uçmakdere biraz tehlikeli tabii. Buraları hızlı geçtim, gayet güzel kullanıyor Ömer. Buraya gelince ise istenmeyen olay meydana geliyor. Çünkü zemin şartları kötüleşiyor. Şimdi bir daha seyredeceğiz tabii bunu. Düşüyorlar. Çünkü karda tutuş çok zor. Özellikle uygun lastik, yani zincirli bir lastik falan yoksa gerçekten zor. Bakın burada aslında yol yüzeyindeki renk değişikliği gözüküyor. Kenarda da karlar içeri doğru kaymış. Yani geldiği gibi yol değil Ömer'in aslında orası. Daha seçici olması gerekirdi belki. Yolun daha temiz yerleri var. Orada da işte şey diyeceksiniz, yani şerit var, kayar mı kaymaz mı, ama o karın üzerinde gitmekten iyidir. Neyse ki ikisine de bir şey olmuyor. Hemen kızının nasıl olduğunu soruyor Ömer. Ondan iyiyim haberini aldıktan sonra sorun çok kalmıyor. Ne yapabilirdi? Aslında basit. Soldaki tarafı tercih edebilirdi. Çünkü orası daha temizdi ve karşıdan gelen hiç kimse yoktu. Son anda yaptığı hamle ne yazık ki motorun düşmesine sebep oluyor. Çünkü orada tutuş yok. Tutuş yoksa gidemezsin. Bu kez kırmızı ışıkta bekliyor Seracettin yandaki otobüsle, yeşil yanıyor ve hareket ediyorlar hep birlikte, ama o da ne? Bilinmeyen bir cisim geliyor sağdan. İnanılır gibi değil mi? Gencecik çocuk, yavrum. Yani işte yapmaması lazım bunu. Tamam, o elektrikli skuturu kullanıyor belki, ki bana kalırsa kullanılmamalı, ama kırmızı ışık yanmış artık yayalara, değil mi? Bekle bari orada. Yani bu şekilde ortaya atlamanın ne alemi var be çocuk? Sonra sen üzüleceksin, annen baban perişan olacak. Allah'tan Seracettin ve diğer sürücüler çok erken görüyorlar, anlayışlılar. Seracettin yapacağı bir şey yok. Yani orada belki korna çalarak diğer sürücüleri uyarabilirdi. Belki de yapmıştır, emin değilim. Ama bu skuter olayı gerçekten çok kötü, bir çözüm bulunması lazım. Büyük bir kaos var bu işin içinde. Ne olacak bakacağız. Şimdi Çanakkale'deyiz. Üniversitenin kampüs girişi burası. Murat ve öndeki arkadaşı gidiyor. Çok güzel sinyaller veriliyor. Sağdan çıkış gerçekleşecek çünkü çıkıyorlar. Ancak sonra beklemedikleri şey oluyor. Araba birden sağa doğru parka girmeye karar veriyor. Bakacağız tabii bunlar birden mi oluyor, olmuyor mu? Bakın, Murat ve arkadaşı gidiyorlar. Sinyaller çalışıyor şu anda. Sağdan çıkış var. Çok güzel. Araba da sinyalini vermiş, devam ediyor. Arabanın son sinyali. Bundan sonra sinyal yanmıyor çünkü direksiyonu düzeltiyor büyük ihtimal. Ancak Murat'ın arkadaşının sinyali yanmaya devam ediyor ve sağda bir çıkış var. Sinyali yanıyor. Bakın, görüyorsunuz. Ve sağda çıkış var. Daha doğrusu otoparka giriş var. Yani araba sürücüsü onu oraya girecek zannetmiş olabilir mi? Pek sanmıyorum aynaya baktığını, ama aynaya baktıysa da olabilir, değil mi? Neden olmasın? Yani araba sürücüsü haksız ama öndeki motorcu da haksız. Çünkü orada olmaması lazım. Bir kere ne yapılabilirdi sorusu, takip mesafesi bırakacak. O araya girmeyecek. Sağda bir çıkış var. Giremezsiniz o araya. Uygun takip mesafesi bırakmak zorundasınız. Murat ve arkadaşı, size sesleniyorum. Tamam, kendimizi korumak zorundayız. Çıkış varsa girme. Hızlı geçiyoruz. Bu kez yabancı bir video ama yaya geçitleriyle ilgili çok önemli bir video. O yüzden paylaşmak istiyorum sizinle. Bir anlık dalgınlık ya da başka yere bakmanın sonucu, bakın bunlar. Araba yaya geçidinde bisikletliyi bekliyor. Beklemek zorunda zaten. Mentuber bunu bekliyor mu? Beklemiyor. Ve bir anlık başka yere bakıyor. Ondan sonra fren yapmaya vakti bile kalmıyor. Nasıl önlenecek? Çok basit, gözünüzü yoldan ayırmayın. Öndeki araç ne yapıyorsa siz de onu yapın. Hemen konumlanın ve hızınızı ayarlayın. Gözünüzü yoldan ayırmayın. Olaylar devam ediyoruz. Rıdvan'ın motosikletindeyiz. Rıdvan çok uygun süratte, çok uygun bir konumda ilerliyor ki biraz sonra anlatacağım bunu size. Ama bu bile bazen yetmiyor. Bakın, görünen şeylerin çok iyi ortadan geçiyor, konumlanma çok iyi falan, ama bunu hesaba katmıyor. Ona çarparak geçen bir motor. Çarpıyor. Rıdvan'ın motoruna çarpıyor geçerken. Nasıl oluyor? Bakacağız şimdi hep birlikte. Bakın, daha öncesinde bir şey var ama.
Daha öncesinde burada 2 tane çocuk var sağda. Bunları görmek çok önemli. Çocuklar akıllıymış. Görmüşler ve durmuşlar. Görmeyebilirler, koşabilirler de. O yüzden siz olun, bu tip arabaların arasından çıkabilecek çocuklar olabileceğini sakın unutmayın. Tamam. Ve aynayı kontrol edin. Yani böyle sürücüler var çünkü. Ne diyeyim ben buna? Apache mi diyeyim? Kamikaze mi diyeyim? Ne diyeyim ben buna? Serseri mayın mı diyeyim? Ne diyeyim ben buna? Yani 2 saniye daha bekleyemiyor taksinin geçmesini. Rıdvan aslında oraya kadar çok iyiydi, çok güzel, her şey yerli yerindeydi. Ancak orada Rıdvan'ın da yaptığı bir hata var. Arkayı daha sık kontrol edip arkadan gelecek tehlike başladığı an sağa doğru biraz daha çekilebilirdi. O zaman belki şu temas önlenebilirdi. Sonra duruyorlar, konuşuyorlar. Abi sıkıştırdı, ben ettim, sen etme durumları falan. Sonra yola devam. Ve yine şehir içindeyiz. Berk, eller falan çıplak, cıbıl cıbıl Berk gidiyor ve bir amca yolun ortasına çıkıyor. Berk son anda çarpmaktan kurtuluyor. Ondan sonra yine böyle gidiyor. Hiç ders almamış gibi. Size de öyle gelmedi mi? Bakın şimdi bakalım. Efendim etrafta bu şekilde görüşünüzü kapatan otobüs, minibüs türü araçlar varsa onların arasından yayaların çıkabileceğini öngörmek zorundasınız. Bu sizin göreviniz. Ama Berk öyle öngörmediği için gidiyor ve ani frenlerin nasıl olduğunu tartışmıyorum bile. Cayık cuyuk amcayı da korkutarak duruyor. Amca hatalı mı? Hatalı tabii. Onun oradan yürümemesi lazım ama Berk de hiç ders almış gibi de değil yani. Yaldır yaldır gidiyor yine en öne kadar. Ne yapabilirdi ona bakalım. Görüşünüz kapalıysa açmak için konumlanın ya da ona göre süretinizi ayarlayın. Önce konum. Daha çok görebileceğiniz yere geçin. Bu da yetmiyorsa lütfen ama lütfen süretinizi gördüğünüz yerde durabilecek kadar azaltın. En sevdiğim yollardan birine geldik yine. Burası Demre Finike arasında, yani denize paralel giden bir yol. Kerim sürüyor. Ben de orada olmak isterdim şu karda, kışta, kıyamette gerçekten. Gidiyor. Trafik de var. Yaz günü tabii gayet normal. Kalabalık o bölge. Tam bir sağ virajı dönerken karşıdan kendi şeridinde gelen bir araba geliyor. Bir de cayık cuyuk fren sesleri var orada. Biraz sonra ikinci tekrarda susacağım. Dinlemenizi sağlayacağım. Bakın araçlar geliyor. Kerim de buradan gidiyor. Yaptığımı bilmiyorum ama aslında kafayı çevirip sağa doğru o arabayı görmesi gerekirdi. Yaptığımı bilmiyorum. Bu çünkü montaj bir kamera. Burada bir şey oluyor ve büyük ihtimal Kerim'in aracından bir cayık cuyuk fren sesleri geliyor. Öyle mi bilmiyorum. Kerim yazarsa öğreneceğiz. Ne yapabilirdi? Bakışını 90 derece daha sağa çevirip o arabanın o hareketi yapacağını öngörüp viraja daha sağdan girebilirdi. Kerim'in yapacağı tek şey buydu, belki de yaptı. Toparlayalım mı? Ömer karda kızıyla birlikte düştü, geçmiş olsun. Kendilerinde bir şey yok. Seracettin iyi gördü, bu yavrumuzu korudu. Murat ve arkadaşı daha dikkatli olabilirlerdi. Çıkış varsa giriş vardır. Onu unutmayın lütfen, olur mu? Yabancı videoda her an gözünüz önünüzde olsun. Yolda olsun. Rıdvan, bir de gözünüz arkada olsun dedirtiyorsun şimdi bana. Tabii ki ayna kontrolü ve 360 derece bakış. Önünüz kapalıysa her an her şey çıkabilir. Dikkat edin ve öngörün. Olabilecekleri önceden görün. İyi yolculuklar.